Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün evde ucuz tarifler serisinin 8.sini çekmeye karar verdim. Ucuz tarifler serisinin 8.sinde böyle sokak lezzetine çok yakın bir lezzet yapacağız. Böyle tavuk pilav, böyle çok lezzetli, güzel, böyle keyifli bir çekim yapacağız arkadaşlar. Şimdi dışarı çıkıyorum, elimde 20 TL olacak, yine alışverişe geçeceğim. Elimde yine 20 TL var. 20 TL ile şimdi BİM'e gireceğim ve alışverişimi yapacağım arkadaşlar. Bakalım ne kadar tutacak. Şöyle bütün tavuk alıyorum, bunun fiyatı arkadaşlar 7.95, çok uygun. Böyle bir adet de ayran alıyorum, bunun fiyatı 75 kuruş. Şöyle 12.6 TL tuttu arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi 12.6 TL tuttu. 1 kiloluk pirinç olduğu için ben pirinci başka bir yerden alacağım. Yarım kilo alacağım. Şimdi pirinç almaya geçiyorum. Yarım kilo alabilmek için yaptım bunu, yoksa BİM'den alacaktım. BİM'de 1 kilo satılıyor. Şimdi Bedir Market'e gireceğim. Diyarbakır'da, Dicle kentte. Karaca'da pirinci alacağım. Bunun kilosu 8,5 TL. Bundan 4 TL'lik alacağım. 4 TL'lik yaparsan tam güzel olur. Tamam. Teşekkürler. Arkadaşlar tüm alışverişi yaptım. Tavuğumu aldım. Pirincimi aldım. Şimdi ikisi toplam 16.6 TL tuttu. 12.6 artı 4 TL 16.6 TL tuttu arkadaşlar. İçerisine ekleyeceğim baharatıydı. Belki bir parça şehriye kullanırım. Baharatı, tuzu falan derken 18 TL'ye kapatıyoruz arkadaşlar. 18 TL efsane bir yemek yapacağız. Şimdi alışverişi bitirdim. Eve geçiyorum ve tarifin yapılışına başlayabiliriz artık. Tüm malzemeleri ayarladım. Şimdi tarifin yapılışına geçiyorum. Bir karıştırma kabının içerisine 3 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Böyle elimde sarımsak tozu var. Sarımsak tozun yoksa 2 diş sarımsak ekleyebilirsiniz. 1 çay kaşığı sarımsak tozu ekliyorum bunun içerisine. Bu kadar yeterli. Aynı şekilde 1 çay kaşığı kadar da karabiber ekliyorum. Karabiber de bu kadar yeterli. 1 çay kaşığı dağ kekiği var. Bunu da iyice böyle elinizle parçalayıp içerisine ekleyin. 1 tatlı kaşığı toz biber ekliyorum. İster acı ister tatlı, size kalmış bu. Kurutulmuş soğan var. Bundan da 1 çay kaşığı kadar ekliyorum. Baharat olayı tamamen size kalmış arkadaşlar. Evde neler varsa onu kullanabilirsiniz. Bu da bu kadar yeterli. Tuz var. Tuzdan da 1 tatlı kaşığı kadar ekliyorum. Tüm tavuğa 1 tatlı benim için yeterli. Tabi size göre azaltabilirsiniz, arttırabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Tuz oranı kişiye göre değişir. Bunu iyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Tüm baharatlar iç içe girsin. Tek bir parça haline gelsin. O hocam bir kıvama gelene kadar bu şekilde 1 dakika boyunca karıştırıyorum bunu. Bunu tam tamına 1 dakika boyunca karıştırdım. Şimdi artık tavukla bunu buluşturma zamanı. Şimdi arkadaşlar elimde şöyle bir tavuk var. Şöyle de bir kavanozum var benim. İster bu şekilde kavanoza eklersiniz. İsterseniz de ne yaparsınız? Şöyle bir tane borcamın içerisine ekleyip pişirebilirsiniz bunu. Size taktiği göstereceğim. Ben ne yapacağım? Bunun yerine biraz daha böyle farklı şöyle bir kavanozda yapmak istiyorum. Tavuğun büyüklüğü belli zaten. Şimdi ne yapacağımı gösteriyorum size. Ortayı kesiyorum ki şu aradaki boşluğu ortadan kaldırayım. Daha rahat kavanozun içerisine girebilsin. Tutuyorum ve kesiyorum arkadaşlar ortadan ikiye. Bu sayede rahat bir şekilde kavanozun içerisine girebilecek arkadaşlar. Aynı şekilde bu tarafı da kesiyorum arkadaşlar. Yani ikiye bölelim, böyle tek tek sokacağız içerisine. Rahat bir şekilde kesilecektir zaten. Bunu 2 parçaya böldüm arkadaşlar. Şuna bakın, mis gibi böyle tertemiz yapmışlar. Çok taze zaten tavuğumuz. Böyle kavanozu tutuyorum ve içerisine böyle rahatlıkla ekleyebilirsiniz arkadaşlar. İyice de bastırın. Olay işte budur. Şimdi ne yapacağız? Diğer ikinci parçayı tutuyorum ve bunun içerisine aktarıyorum. Gördüğünüz gibi tüm tavuk şimdi bunun içerisinde. Şimdi yapacağımız şeyi gösteriyorum size. Şöyle sosumuzu hazırlamıştık. Şöyle bir parça karıştıralım. İyice her tarafa yine dağılsın ve tutuyorum. Bunun içerisine aktarıyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş aşağı inecektir. Tüm sosu yiyecek zaten, göreceksiniz. Yavaş yavaş aşağı inmeye başladı. Bunun zaten pişerken her tarafına işleyecek. Başta böyle bir bekliyorum. Böyle sos bir parça aşağı süzülsün. Daha sonra tencerenin içerisine aktaracağız bunu. Her tarafa iyice yayıldı. Dibe de çöktü artık. Şimdi bunu pişirme işlemine geçebiliriz. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. Böyle ters çevirerek kavanozumuzu, yani tavuğa ekliyorum. Şunun güzel görüntüsüne bakar mısınız ya? Çok güzel gözüküyor. Şimdi bunu suyla dolduracağız bir parça. Şimdi bunun içerisine 8 su bardağı su ekliyorum. Suyun da bir kaldırma kuvveti olacağı için bir de kaynadığı zaman da aynen bu şekilde yukarı çıkaracaktır kavanozu. Devrilebilir. Biz işimizi garantiye alalım. Üzerine böyle bir dolma taşı ekliyorum. Ve bunun başta bir kaynamasını bekliyorum. Daha sonra kapağını kapatacağım. Bu kaynamaya başladıktan sonra dakika tutacağım ve 1,5 saat bu şekilde bunu pişireceğim. En son ne yapacağız? Pişmeye yakında üzerine pirincini ekleyeceğim ve pilavımız da hazır olacak. Evet arkadaşlar, suyumuz kaynamaya başladı. Dediğim gibi tam tamına 1,5 saat bunu bu şekilde pişiriyoruz. Bunun en büyük avantajı ne diye soracak olursanız,
diyorsanız tavuk kesinlikle ama kesinlikle suyun içinde pişmiyor. Tavuk tamamen buharla pişiyor. O su alttan böyle kaynıyor, buharı çıkıyor. O kavanozun içerisini buharla dolduruyor ve tavuğumuzun tamamı böyle buharla lime lime olacak arkadaşlar. Efsane bir lezzet sizi bekliyor. Ben 1,5 saat bu şekilde sabırsızlıkla bekliyorum. Benim kavanozum yok diyorsan şöyle bir şey yapabilirsin. Bunun içerisine ekleyip yine ters çevirirsin arkadaşlar. Yine aynı sonucu alırsın. Ve arkadaşlar ben ne yapacağım? Pişme süresi boyunca bunun kapağını da kapatıyorum. İyice böyle lime lime olsun. 3 su bardağı pirinç çıktı. Bu dediğim gibi Karacadağ pirinci Diyarbakır'da böyle bolca tüketiliyor. Böyle kaynak suyuyla besleniyor. Belki de Türkiye'nin en lezzetli pirinci diyebilirim. Şimdi bunun üzerine suyunu ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum ve tuzu erisin diye şöyle elimle iyice karıştırıyorum. Başta böyle tuzlu suda bekleteceğiz. Nişastası çıksın. Daha sonra tatlı sudan geçireceğiz. 5 dakika bekledi. Suyunu süzüyorum. Tatlı sudan geçiriyorum. Daha sonra tencerenin içerisine ekleyeceğiz. Zaten tencere tam tamına 1,5 saattir tenceredeki tavuk 1,5 saattir pişiyor. Bunu tatlı sudan da geçirdim. Şimdi tencerenin içerisindeki tavuğa bakalım durum ne? Dediğim gibi tam tamına 1,5 saat oldu. Şimdi kapağını açıyorum ve olaya bakın. Suyun buharlaşma düzeyine bakar mısınız? Çok güzel buharlaşmış suyu. Su çok buharlaştığı için artık dolma taşını kaldırabiliriz. Pirincimi bunun içerisine ekliyorum. Şunu böyle her tarafa yayıyorum. Suyu yeterli gelmezse bir göz kararı yapacağız. Yeterli gelmezse ne yapacağız? Su eklemesi yapabiliriz. Başta her tarafa yayıyorum bunu. Su eklemesi yapıyorum arkadaşlar. Çok az tuz eklemesi yapacağım. Çünkü tavuğun tuzu da buna geçecektir. Tuz eklemiştim. Şimdi ne yapacağız? Bunun kapağını kapatıyoruz arkadaşlar ve kendi halinde böyle kısık ateşte bunu pişiriyoruz. Ortalama böyle bir 10-15 dakika içerisinde zaten pilavımız pişecektir arkadaşlar. Ortalama 15 dakikadır pişiyor. Şimdi bakıyorum içerisine. Fazla suyunu çekmiş. Şimdi kapatıyorum altını. Peçeteleri tencerenin içerisine ekledim. Üzerine şöyle bir kapatıyorum ve bastırıyorum ve bu şekilde bir 10 dakika dinlendiriyorum arkadaşlar. İçerideki o fazla nemi alsın. Pilavımız biraz daha böyle tane tane olacaktır bu sayede. Arkadaşlar bir 10 dakika beklettim ve sabırsızlanıyorum, artık açmak istiyorum. Şöyle bir açalım bunu. Evet, artık tepsiye dolduracağız bunları. Böyle kavanozu bir tepsinin ortasına ekledim. Şimdi bunu çıkaracağız arkadaşlar. Yan çevirip dikkatli bir şekilde çıkarıyorum arkadaşlar. Öyle güzel koktu ki arkadaşlar, anlatamam size. Dikkatlice bunların hepsini çıkarıyorum arkadaşlar. Evet, çıkardım hepsini. Arkadaşlar bunların böyle bir kısmını böyle ufalayacağım. Kemiğinden ayıracağım hepsini. Kemiğinden çıkaralım. Rahat rahat da tüketebiliriz. Şu pişme oranına bakar mısınız? Çok güzel olmuş. Biraz böyle sıcak arkadaşlar. Böyle kemiğinden çıkarıyorum arkadaşlar. Kemikleri bir ayıklayalım. Sadece böyle eti kalsın, tavuğu kalsın yani. Tek tek hepsini böyle didik didik ediyorum arkadaşlar. Kemik parçalarını kenara alacağım. Gerçekten böyle ayıklarken kendimi çok zor tutuyorum arkadaşlar. O kadar güzel kokuyor ki. Gerçekten böyle çok lezzetli duruyor. Böyle çok lezzetli gözüküyor zaten. Yumuşacık pamuk gibi de olmuş. Bir an önce böyle kemiklerinden ayırmak istiyorum böyle. Göğüs bile çok güzel olmuş arkadaşlar. Böyle lokum gibi ya. Böyle kendiliğinden ayrılıyor arkadaşlar. Şuna bakın, mis gibi. Bütün kemiklerini ayırdım. Böyle büyük parçalarda bir parça ufaladım gördüğünüz gibi. Çok da güzel oldu. Şöyle ortaya toparlıyorum arkadaşlar bunu. Kenarda bekleyen Karacadağ pilavımı da böyle ekliyorum. Mis gibi oldu ya. Bilmiyorum bu Karacadağ pilavını daha önce yediniz mi ama eğer yemediyseniz arkadaşlar mutlaka deneyin. Dolmasını geçiyorum arkadaşlar. Bir araştırın isterseniz, internetten de bakabilirsiniz. İnanılmaz faydalı bir şey. Pilavın rengini görüyorsunuz. O tavuğun suyuyla ve sosuyla beraber çok farklı bir renge bürünmüş. Böyle çok lezzetli gözüküyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tepsiye de aktardım. Pilavımız tavuğu gömdü resmen. Sanki böyle tavuk az gibi gözüküyor ama alt taraf full böyle tavuk dolu. Şu gördüğünüz yemek arkadaşlar tam tamına 18 TL, yanında ayranı da var. Onu da belirtmek istiyorum. Buna 4 tane öğrenci kardeşimiz oturur. Bence doya doya patlayana kadar yer arkadaşlar. Şimdi şöyle ufak bir sunum yapmak istiyorum size. Şöyle yapacağız. Şöyle tavuğumdan alıyorum bir parça, böyle boldan boldan ekliyorum. Çünkü fazla tavuğumuz var arkadaşlar. Bir tüm tavuk düşünsenize. Böyle tabağın içerisine aktardım. Böyle pilavımdan da alıyorum. Bunun üzerine pilavımla dolduracağım. Pilavımızın da kıvamı gerçekten tam istediğimiz gibi oldu. Çok güzel oldu. Tamamını bununla dolduruyorum. Tabak da bu arada kocaman arkadaşlar. Onu da belirtmek istiyorum. Çok büyük bir tabak bu arada. Alabildiği kadar aldı. Şöyle bir ufak bir düzleyelim bunu. Bu kadar yeterli. Böyle bir tane tabağım var. Tabağa şöyle ekledim. Ters çeviriyorum arkadaşlar bunu. Şimdi artık kaldırabilirim. Şeklini korusun. Dolu dolu bir tabağımız oldu. Şunun güzelliğine bakın ya. Çok güzel ya. Şimdi şöyle bunu bir kenara alalım. Şöyle buzluğa atmış olduğum böyle bardağım var. Suya değdirip buzluğa atıyorsun. Bu şekilde çıkıyor. Bir 15 dakikada hazır. Bir tane buz ekliyorum buna. Ayran dolaptaydı. Son 15 dakika buzluğa attım. Bu da buz gibi olsun istedim. Bir parça çalkalıyorum bunu ve açıyorum. Bunu da bardağın içerisine aktarıyorum.
Oo. Böyle 3-5 tane de turşu atalım bunun yanına arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakın ya, çok güzel oldu ya. Şimdi en sevdiğim zamana geldi, tadım yapacağım, bakalım nasıl olmuş. Şöyle bir parça tutuyorum arkadaşlar. Şöyle kenardan bir girelim buna. Tutuyorum ve tadına bakıyorum. Oo, şöyle bir çok iyi ya. Çok çok güzel olmuş ya. Bunun tadına doyamazsın ya. Böyle tabak tabak yersin arkadaşlar. Şöyle devam ediyorum. Çok başarılı olmuş. Pilav tavuğun suyunu böyle çektiği için o kadar lezzetli olmuş ki anlatamam ya. Sosla beraber birleşince o tavuğun suyu, bu sosumuz, pilava bitersin arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Tavuk da çok lezzetli zaten. Şöyle devam edeyim ben. Arkadaşlar bu tarifi mutlaka denemelisiniz ya. Yapması bir o kadar basit, bir o kadar lezzetli, fiyatı çok uygun. Ya hangi açıdan düşünürseniz düşünün, dört dörtlük bir tarif ya bu. Arkadaşlar ben bunu yemeye devam edeyim. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.